The Last of Us 1. sezonda, yaratıcılar Craig Mazin ve Neil Druckmann'ın tüm dizi boyunca izledikleri yöntemi temsil eden bir an var. Yıkılmış Boston'a baktığımızda, Joel Miller ve Tess Ellio'yu Fireflies olarak bilinen bir gruba götürürken, önümüzde iki yol beliriyor. Oyunu oynayanlar için, bir yolun bu grubu uzaktaki iki çöken gökdelene götürdüğünü biliyoruz. Dizinin, zor yol olarak adlandırdığı tehlikeli bir yolculuk. Bunun yerine, HBO'nun The Last of Us dizisi bizi oyunlarda görmediğimiz başka bir yola götürüyor ve bazen bu hikayenin, yolculuk tam olarak aynı olmasa bile, bir son noktaya ulaşmak için daha önce gördüğümüz şeyleri değiştirebileceğini, geliştirebileceğini ve geliştirebileceğini gösteriyor. İlk oyun, bir uyarlama için mükemmel bir anlam ifade eden oldukça basit bir anlatıyken, ikinci oyun, The Last of Us, Part 2, başka bir ortamda aynı güçle var olamayacakmış gibi hissettiren bir hikaye. Yıllarca süren geri dönüşler, birden fazla değişen bakış açısı ve bir video oyununda yüzleşmeniz gereken en trajik ve zor kayıplardan bazıları var, herhangi bir TV dizisi için lojistik bir kabus olmalı ve yine de Mazin ve Druckmann, 2. sezonla HBO'nun The Last of Us'ın neden şimdiye kadarki en güçlü video oyunu uyarlaması olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Dizi zaman zaman yolundan sapabilir, ancak hepsi işe yarıyor, hatta tartışmasız video oyunu tarihinin en iyi hikayesine adalet sağlayan olağanüstü bir televizyon sezonunu artırıyor ve geliştiriyor. The Last of Us, 2. sezon konusu nedir? Joel ve Ellie'yi en son bıraktığımızda, Joel doğrudan Ellie'nin yüzüne yalan söylüyordu. Salt Lake City'deki ateş böceklerini bulma yolculuklarının boşuna bir çaba olduğunu söylüyordu. Oysa gerçekte Ellie'nin hayatını kurtarmak için ateş böceklerini öldürmüştü. 1. sezonun son anlarında gördüğümüz gibi, Ellie Joel'in yalanını kabul ediyor. Ancak buna inanıp inanmadığı ya da gerçeği görüp görmediği belirsiz. 2. sezon 5 yıl ileriye atlıyor ve Joel ve Ellie, küçük kardeşi Tommy ve karısı Maria tarafından yönetilen Jackson topluluğunun bir parçası haline geliyorlar. Joel, salgın öncesi hayatına benzer bir duruma geri dönmüş, Jackson halkı için yeni evler inşa ederken, Ellie, Jesse ve eski sevgilisi Dina ile birlikte kasabanın dışında devriye geziyor. Görünüşte pastoral bir çevreleri olmasına rağmen, Joel ve Ellie'nin ilişkisinde tuhaf bir şeyler var. Joel, Ellie'ye bir baba gibi davranıyordu yine, salgından önce yaşadığı hayatın bir hatırlatıcısıydı ve Ellie artık 19 yaşında olduğundan, sorunlarını onun sadece bir genç kız olmasına bağlıyordu. Ancak Joel'in terapisti Gail gerçeği paylaşmasa bile bunun bundan daha derin bir şey olduğunu biliyordu. Bu arada Ellie, Joel'in koruyucu doğasından kurtulmaya çalışıyordu ve sık sık arkadaşlarıyla onun hakkında konuşmaktan uzak durmaya çalışıyordu. İşleri daha da kötüleştirmek için, 5 yıl önce Joel'den intikam almaya yemin eden, Salt Lake City Fireflies'a yapılan saldırının kurtulanlarından biri olan ABBY adlı bir karaktere de geri dönüyoruz. Joel'in 1. sezon sonunda verdiği kararlar yalnızca onu değil, öfke, intikam, aşkın olumlu ve olumsuz yanları ve eylemlerimizi haklı çıkarmak için yaptığımız şeyler hakkındaki bu yürek parçalayıcı ve zor hikayede etrafındakileri de etkiliyor. The Last of Us, 2. sezon video oyununu muhteşem şekilde geliştiriyor. Bu ikinci sezondaki en büyük sürprizlerden biri, oyunun hikayesinin başka bir formata ne kadar iyi uyduğu. Tam olarak nasıl olduğuna girmeden, 2. sezon beklendiği kadar sapmıyor. Kaynak materyaline saygı duyuyor ve oyunun hayranları bu hikayenin nasıl işlendiği konusunda hiç hayal kırıklığına uğramayacaklar. Ancak 2. sezon, hem değişiklikleri hem de önemli hikaye anlarının uyarlamasıyla bazı yaratıcı hamleler de yapıyor. 1. sezonda, oyunda birkaç bölüm o kadar iyiydi ki, dizi temelde onları kelimesi kelimesine korudu, ister Left Behind gibi bölümlerde ister finalin kapanış dakikalarında olsun. Bazı sahneler neredeyse doğrudan The Last of Us, Part 2'den alınmış olsa da, 2. sezonda harika anları alıyor ve bir şekilde onları daha da güçlü hale getiriyor. Bunlara büyük değişiklikler demek pek doğru olmazdı, bunun yerine, değişimleri nedeniyle daha da sert vuran ufak evrimlerdir. Örneğin, belirli anları kimin deneyimleyeceği veya bir bağın nasıl gelişeceği seçimi, ilk başta gereksiz görünebilecek ancak gerçekten güzel değişikliklere dönüşen ince ayarlara dönüşür. Hızlı bir kesme veya bir kameranın bir anda oyalanma şekli bile oyunlardan bildiğimiz sekansı dönüştürür. Belirli bir sahnede, sezon oyundan iki büyük sekansı alır ve bunları bir araya getirir, başlangıçta değişmek için çok mükemmel görünen anları muhteşem bir şekilde iyileştiren muazzam bir seçim. Bahisler büyür, ilişkiler değişir ve sahneler farklı olabilir. Ancak yolculuğun sonunda etki daha sert olmasa da aynı derecede sert vurur. Neil Druckmann, Hallie Gross ve Craig Mazin, 2.
sezonda The Last of Us ile harika işler yapıyor. Druckmann ve Mazin 1. sezonun tamamını yazarken, The Last of Us, Part 2'nin ortak yazarı Hali Gross 2. sezon için yazar ekibine katılıyor ve bu hikayeyi bu üçlüden daha iyi kimse bilemez. Druckmann, Mazin ve Gross bu sezonu yazarken, bilgili hayranların ayaklarının altındaki halıyı büyüleyici ve şaşırtıcı şekillerde çekerken, tanıdık öfkeyi, acıyı ve duyguyu en üst düzeye çıkarıyorlar. Bu, yürek parçalayıcı ve karanlık anlarla dolu bir sezon, ancak anlatı asla doğası gereği kasvetli yapısı tarafından boğulmuyor. İlk sezonu alıntılamak gerekirse, karanlıkta kaybolduğunuzda ışığı arayın ve ikinci sezon bunu harika bir şekilde yapıyor, hikayenin merkezindeki sevgiyi ve kalbi buluyor, aynı yönler daha fazla acıya yol açabilse bile. İkinci sezon, birinci sezonun denediğinden kapsam olarak çok daha büyük hissettirirken, aynı zamanda çok daha içe dönük ve odak noktası dar. Önceki yolculuk, izleyicileri, aşkın iki kişi üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini anlamak için diğer karakterlerle zaman geçirilen, dikkat çekici, Long Time bölümünde olduğu gibi, sapmaların olduğu bir yola götürdü. Ancak ikinci sezon, çoğu zaman, küçük bir karakter çekirdeğine bağlı kalıyor, onları detaylandırıyor ve her bölümde onlara daha fazla boyut ekliyor. Bu hikayenin ölçeği büyürken, bu karakterlerin verdiği kararlarla yüzleşmek ve bu seçimlerle birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz. Sezonun sonunda, karakterleri daha önce olduğumuzdan çok daha derin bir düzeyde tanıyoruz. Mazin, Druckmann ve Peter Hoare, Succession'dan Mark Mylod, Loki'den Kate Herron, Lost'tan Steven Williams ve Perry Mason'dan Nina Lopez Corrado ile birlikte ikinci sezonu yönetmek üzere geri dönüyor. Ne olacağını bozmadan, her yönetmen önceki çalışmalarında ele aldıkları konularla güzel bir şekilde eşleştirilmiş ve bu da her bölümü muazzam bir şekilde yükseltiyor. Ancak, belki de buradaki en etkileyici çalışma, sondan bir önceki bölümü yöneten ve oyunundan gerçekten unutulmaz anları çarpıcı bir şekilde hayata geçiren Druckmann'dan geliyor. Muhtemelen dizinin şu ana kadarki en iyi bölümü ve 2025'in en iyi televizyon bölümlerinden biri olabilir. The Last of Us, 2. sezon muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip, özellikle de Bella Ramsey. Genel olarak, The Last of Us'un oyuncu kadrosu 2. sezonu tamamen parkın dışına atıyor. 1. sezonun olaylarından sonra, Joel'in omuzlarında bir yük var. Çünkü seçiminin Ellie ile ilişkisini nasıl değiştirdiği göz önüne alındığında, geçen sezonki kararına dair düşünceleriniz ne olursa olsun, izlemek gerçekten trajik. Pascal, 2. sezonda kariyerinin şimdiye kadarki en iyi performansını veriyor, zarifçe katmanlanmış, hareketli ve doğru kelimeleri bulabilseydi olabildiğince gözyaşlı bir bakışla çok şey söylüyor. Ancak bu şüphesiz Bella Ramsey'nin sezonu ve bu hikayenin taleplerini mükemmel bir şekilde üstleniyorlar. Ellie onu en son gördüğümüzden beri oldukça sert bir adam oldu ve yetişkin olduğunda, kim olduğunu tamamen değiştirecek kararlar almaya başladı. Ramsey, Ellie'yi 1. sezonda kendine mal etti, ancak bu sezon, duygusal olarak yıpratıcı bir dizi bölüm olması gerektiği göz önüne alındığında, tamamen başka bir seviyede. Ramsey, bu sezonun zorluklarıyla doğrudan yüzleşiyor ve bunu yaparken, bir kez daha olağanüstü bir yetenek olduklarını kanıtlıyor ve bu hikayeyi başka bir ortamda neredeyse imkansız görünen şekillerde hayata geçiriyor. 2. sezonda karışıma tamamen yeni bir karakter kadrosu getiriyor, ancak ilk bölümün sonunda, onlar zaten mükemmel bir uyum içindeler onları canlandıracak doğru oyuncularla. Mazino, Jesse'nin özverili, dik karakterini canlandırırken, zamanı geldiğinde yaslanılacak önemli bir omuzda oluyor. O, Hara'nın Gale'i hikayeye hoş bir katkı sağlıyor, Joel'in acısını keşfetmesine izin verirken aynı zamanda 1. sezon seçimlerinin etkisini de vurguluyor. Dever, ABBY olarak harika, bu hikayeye çok anlaşılır bir öfke getiriyor ve öfke ve intikamın bir kişi üzerinde alabileceği bedeli vurgulayan anlar getiriyor. Yine de dizinin en iyi yeni eklemesi, Ellie'nin karanlığında sıklıkla parlayan ışık olan Dina rolündeki Isabella Merced. Ellie ve Dina arasındaki ilişki akıllıca biraz değiştirilmiş, ancak en önemli olduğunda dinamiklerinin daha da önemli olmasını sağlıyor. Merced, Ellie'nin hayatında ihtiyaç duyduğu hafifliği yansıtırken, aynı zamanda kaybedecek ne kadar çok şey olduğunu da gösteriyor ve Merced aracılığıyla, hemen çekildiğimiz ve aşık olduğumuz bir karakter ortaya çıkıyor. The Last of Us 2. sezon, ilk sezonun hiç uğraşmak zorunda kalmadığı kendine özgü zorluklar içeriyor ve yine de hikaye Druckmann ve Mazin'in yetenekli ellerinde hiç bu kadar iyi olmamıştı. Belki de en iyi video oyunu hikayesini uyarlamakla kalmıyorlar, aynı zamanda hikayeyi daha da karmaşık ve boğuşması zor hale getiren yeni şeyler geliştiriyorlar ve deniyorlar.
The Last of Us'ın ilk sezonu bunun şimdiye kadarki en iyi video oyunu uyarlaması olduğunu kanıtladıysa, ikinci sezon bunu daha da pekiştirirken aynı zamanda 2025'in en iyi TV sezonlarından birini yaratıyor. The Last of Us'ın ikinci sezonu 13 Nisan'da HBO ve Max'te başlayacak, yeni bölümler ise pazar günleri yayınlanacak. The Last of Us ikinci sezona 10 üzerinden puanım 10.